Düşünsene 350 kişilik bir köy. Hı hı. Bunların 70'i henüz çocuk ve bu insanların hepsi işgalci bir ordu tarafından dondurucu soğukluktaki bir okul bodrumuna aylarca kapatılıyor. Korkunç bir durum. Kesinlikle. Sonra bir gün o ordu geri çekiliyor, kapılar açılıyor ve o çocuklar güneş ışığına doğru yürüyorlar. Şimdi sana sorsam, yani bizi dinleyen sana diyorum, bu çocuklar artık özgür mü diye muhtemelen hiç düşünmeden evet tabii ki özgürler dersin. Yani kapı açıldı, düşman gitti sonuçta. Aynen öyle. Zincirler kırıldı diye düşünürüz. Ama bugün zihnindeki o çok rahatlatıcı, çok bilindik özgürlük tanımını tamamen parçalayacağız bu derinlemesine incelemede. Çünkü Timothy Snyder'ın yepyeni eseri 2024 çıkışlı Özgürlük Üzerine kitabını masaya yatırdığımızda gördüğümüz çok net bir şey var. Bir kötülüğün gitmesi iyiliğin geldiği anlamına gelmiyor. Çok doğru. Ve Snyder'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyarette tam olarak anlattığın o Yahidne köyündeki okul bodrumundan çıkan insanlarla konuştuğunda fark ettiği o ince çizgi burada başlıyor aslında. Ya da Posad Pokrovske köyünde evi tamamen moloz yığınına dönmüş 85 yaşındaki Maria ile konuştuğunda biz Batı dünyasında buna refleks olarak hemen kurtuluş veya özgürleşme diyoruz. Hı hı. En kolay tanım bu çünkü. Evet, ama Ukraynalıların kullandığı terim çok daha farklı ve keskin. Onlar buna işgalden kurtulma diyorlar. İşgalden kurtulma vay canına. Aradaki fark çok büyük. Kesinlikle. Rusların gitmesi harika bir şey. O korkunç baskının kalkması elzem. Ama çocuklar o bodrumdan çıktıklarında özgürlüklerine kavuşmuş olmuyorlar. Çünkü özgürlük sadece başınızda silah bekleyen bir askerin olmaması demek değildir. Yani sadece bir şeyin yokluğu değil. Öyle. O çocukların oynamak için güvenli bir parka, koşmak için mayınsız bir alana, zihinlerini geliştirmek için işleyen bir okula ihtiyaçları var. Yapıların varlığına ihtiyaçları var. Bak bu ayrım o kadar kritik ki özgürlüğü hep bir şeyden kurtulmak olarak kodlamışız kafamızda. Literatürde buna negatif özgürlük diyorlar. Yani önümde engel yoksa, bana karışan yoksa özgürüm. Klasik tanım, evet. Ama bunu bir mimari analojiyle düşünelim. Diyelim ki eski, çürük, üzerine çökmek üzere olan bir bina var. O binayı dinamitle patlattın ve molozları temizledin. Harika, artık kafana tuğla düşme tehlikesi yok. Güvendesin. Güvendesin ama o boş, dümdüz soğuk arsaya bakıp işte şimdi yaşayacak harika bir evim oldu diyemezsin. Sadece molozları temizledin. Yaşayacak bir ev istiyorsan o temeli kazman, tuğlaları üst üste koyman gerekir. İşte Snyder'ın bizi davet ettiği pozitif özgürlük. Yani o evi bizzat inşa etme eyleminin ta kendisi. Sana sormak lazım, hayatındaki özgürlük tanımı sadece molozları temizlemek mi, yoksa ev inşa etmek mi? O evi inşa etme süreciyle ilgili yazarın çok sarsıcı bir tespiti var aslında. Bizler, hani insan doğuştan özgürdür gibi o romantik aydınlanma çağı sloganlarına çok alışkınız ya. Tabii, her yerde yazar bu. Oysa Snyder, özgürlüğün birinci hali olarak egemenliği tanımlarken bu efsaneyi yıkıyor. İnsan doğuştan özgür falan değildir diyor. Nasıl yani? Tam tersine dünyadaki en çaresiz, en aciz, bir başkasına tamamen bağımlı canlı olarak doğarız. Kendi başımıza yemek yiyemeyiz, hareket edemeyiz. Evet, bir bebek hiçbir şey yapamaz aslında. Kesinlikle. Snyder'a göre bizim o egemen bireyler olabilmemiz, seçim yapabilme kapasitesine ulaşabilmemiz ancak ve ancak bize bakım verenlerin, ebeveynlerin kendi hayatlarından feragat ederek bize verdikleri o ödünç zaman sayesinde mümkün olur. Bir dakika, bir dakika. Yani benim bağımsız, özgür bir birey olabilmemin ön koşulu, hayata birilerine %100 bağımlı ve muhtaç olarak başlamam mı? Tam olarak öyle. Bu kulağa çok çelişkili geliyor ama. Kimseye muhtaç olmamak değil midir özgürlük? Eğer özgürlüğü izole edilmiş bir hiçlik olarak görüyorsan, evet, çelişkili gelir. Ama insan sosyal bir varlıktır. Felsefeci Edith Stein'ın burada yaptığı çok derin bir ayrım var. Yazar bunu kullanıyor. Nedir o ayrım? Stein, insan bedeni için iki farklı kelime kullanıyor. Almanca Körper ve Leib. Körper, fiziksel dünyada yer kaplayan herhangi bir nesnedir. Bir taş veya bir tuğla gibi mi? Aynen öyle. Sadece cansız bir nesne.
Negatif özgürlüğü savunanlar insanı sadece bir körper olarak görür. Yani etrafımda beni kısıtlayan bir duvar yoksa uzayda serbestçe süzülen bağımsız bir nesneyim der. Oysa biz birer körper değiliz, biz laybız. Yani yaşayan beden. Evet, yaşayan, hisseden, bağ kuran, öznelliği olan ve başkalarının dokunuşuyla var olan insanlarız. Bebeklikteki o bakım, o şefkat bizim bir nesne değil bir insan olduğumuzu onaylar. Bizi hayatta tutan, egemenliğimizi inşa eden şey o etkileşimdir. Aslında bunu bisiklete binmeyi öğrenmeye benzetebiliriz o zaman. Çok iyi bir benzetme olur, evet. Hani arkandan o seleyi sıkıca tutan, sen düşmeyesin diye seninle birlikte kan teri içinde koşan biri olmadan o bisikletin üzerindeki dengeyi ve özgürlüğü asla bulamazsın. O dengeyi sana bir başkasının elleri öğretir aslında. Kesinlikle. Negatif özgürlük savunucuları bunu unutuyor işte. Bizi sadece uzayda bir nesne sanıyorlar. Evet, insanı makine gibi görüyorlar. Peki temeli attık diyelim. Büyüdük. Başkalarının kurduğu bu güvenli alanda kendi seçimlerimizi yapmaya başladığımızda ne oluyor? İşte burada ikinci özgürlük hali devreye giriyor. Öngörülemezlik. Öngörülemezlik. Hı hı. Düşünür, Václav Havel'in çok çarpıcı bir tespiti var yazarın aktardığı. Totaliter rejimler, insanları sadece tüketici veya korkak nesnelere indirgeyerek öngörülebilir hale getirmeye çalışır. Yani sizin ne yapacağınız, ne alacağınız, neye susacağınız hep belli olmalıdır. Normal olan budur onlar için. Her şeyin kontrol altında olması lazım yani. Evet, sistem sizin senaryonuzu yazar, siz oynarsınız ama özgürlük bu öngörülebilirlik çemberini paramparça etmektir. Fiziksel dünyanın zorunluluklarını alıp onlara insan seçimi ve değerlerini kattığımızda yepyeni bir şey ortaya çıkar. Bak bu öngörülemezlik konusunda kaynakta geçen öyle akıl almaz bir zincirleme olayı var ki bir kelebek etkisi hikayesi. Bunu büyük bir coşkuyla anlatmak istiyorum çünkü inanılmaz gerçekten. Lütfen, o hikaye benim de favorim. Her şey Küba'da başlıyor. Küba'yı vuran tamamen fiziksel bir kasırga, müzisyen René Tuzet'in hayatını altüst edip onu Amerika'ya sürüklüyor. Orada bir ritim çalıyor bu adam, sonra Richard Berry adında biri bu müziği duyuyor ve esinlenip "Sıkı dur, tuvalet kağıdının üzerine Louie Louie" şarkısını yazıyor. Tuvalet kağıdını, evet. Aynen. Sonra Frank Zappa gibi müzikal bir anarşist çıkıyor, bu şarkıyı alıp Plastic People olarak uyarlıyor. Ve olay burada bitmiyor. Bu şarkı Çekoslovakya'da komünist rejimin baskısı altındaki muhalif gençlerin kulağına ulaşıyor. Onlar da Havel'i etkileyecek olan o meşhur The Plastic People of the Universe adlı rock grubunu kuruyorlar. İsimlerini buradan alıyorlar. Gerçekten film gibi bir zincirleme olay. Öyle, kasırgadan tuvalet kağıdına, oradan Çekoslovakya'daki devrime. Ve bu hikaye bize neyi kanıtlıyor biliyor musun? Bu fiziksel zorunlulukların, yani o kasırganın, insan seçimi ve müziğiyle harmanlandığında nasıl yepyeni, asla öngörülemeyen bir özgürlük yarattığını kanıtlıyor. Rejimler bunu hesaplayamaz. İnsan öngörülemez oldukça özgürdür. Tamam, zihinsel olarak öngörülemez ve özgürüz diyelim, kendi hikayemizi yazıyoruz. Ama bedenimizin gidecek bir yeri yoksa bu ne işe yarar ki? Hiçbir işe yaramaz. Ve işte bu bizi üçüncü hale getiriyor. Hareketlilik. Zihnin özgür olabilir ama fiziksel dünyada yer değiştiremiyorsan özgürlük yarım kalır. Burada Snyder'ın çocukken Costa Rica yağmur ormanlarında duyduğu bir kavram aklıma geliyor. Geçiş hakkı diyorlardı sanırım. Right of way. Evet, tam olarak o. Ormandaki o patikaların var olabilmesinin tek sebebi daha önce o yoldan geçen birilerinin o otları temizlemiş olması. Yani o yol başkaları tarafından önceden açıldığı için var. Kendi başımıza o sık ormanda ilerleyemeyiz. Kesinlikle öyle ve kaynağımızda hareketliliği engelleyen yapısal sorunlara dair, yani yazarın analizine göre çok tarafsız bir şekilde aktarayım, çok çarpıda Amerikan tarihi örnekleri var. Yoksulluk ve Amerika'daki kitlesel hapsetme politikaları mesela. Hı hı. Ya da redlining denilen belirli mahalleleri dışlayan o ayrımcı politikalar. Bunların hepsi insanların hareketliliğini elinden alan yapılar. Ama en sarsıcısı sanırım yüzme havuzları örneğiydi. Ah evet, o havuz meselesi korkunç gerçekten. 1964 Sivil Haklar Yasası sonrasında bazı beyaz yöneticiler halka açık yüzme havuzlarını siyahlarla paylaşmak zorunda kalmamak için
Ne yapıyor biliyor musun? O havuzları çimentoyla dolduruyorlar. Sadece başkaları hareket edemesin, o suyu kullanamasın diye kendi çocuklarının da imkanını yok ediyorlar. Bu inanılmaz bir kin gerçekten. Peki bu durumda fiziksel altyapı, hani sadece havuz değil de mesela tekerlekli sandalyeler için rampalar, temiz parklar veya güvenli ulaşım ağları aslında doğrudan özgürlüğün donanımları mı oluyor? Tam isabet. Özgürlüğün donanımlarıdır onlar. O tekerlekli sandalye rampası yoksa o kişinin hareketliliği ve dolayısıyla özgürlüğü kısıtlanmıştır. Negatif özgürlük önünde yasa yok der ama rampa da yoktur. Rampa olmadan nasıl gideceksin? Gidemezsin. Peki, diyelim ki hareket ediyoruz, yollar açık. Ama nereye gittiğimizi görmek için yolun aydınlık olması, yani gerçeği görmemiz gerekiyor değil mi? Bu da bizi dördüncü hale getiriyor sanırım. Olgusallık, yani gerçeklere dayalılık. Evet, gerçeklik olmadan özgürlük olmaz. İfade özgürlüğünü hep istediğimi konuşabilmeliyim diye düşünürüz ama yazar ifade özgürlüğünün sadece konuşmayı değil, özgür konuşmacılar yaratmayı gerektirdiğini söylüyor. Özgür konuşmacılar. Yazarın sosyal medya ve politik söylemler hakkındaki görüşleri de burada devreye giriyor sanırım. Yani yine kaynağa sadık kalarak ve nesnel bir şekilde özetlersek, büyük yalan, hani şu 2020 ABD seçimleri olayları ya da iklim inkarcılığı gibi konular, toplumun gerçeklikle bağını nasıl koparıyor? Yazarın analizine göre eskiden totalitarizm tek bir gerçekliği dayatırdı, devlet bir yalan söylerdi ve inanmanı beklerdi. Ama bugün notalitarizm dediği yepyeni bir kavramla karşı karşıyayız. Notalitarizm, hiçbir şeyin gerçek olmadığı inancı. Aynen öyle. Hiçbir şey gerçek değil, sadece duygular ve sinizm var. Notalitarizm, milyarderlerin veya oligarkların algoritmalar aracılığıyla toplumu manipüle etmesine zemin hazırlıyor. O kadar çok yalan ve çelişkili bilgi yayılıyor ki insanlar pes edip artık hiçbir şeye inanamayız diyor. Bizi yoruyorlar aslında. Kesinlikle gerçekler yani olgular yok olduğunda ne oluyor? İnsanlar sadece güçlünün sözüne veya en çok bağıranın hislerine teslim oluyor. Bunu aklımda hep şöyle canlandırıyorum. Ölçüleri sürekli değişen bir cetvelle sağlam bir köprü inşa etmeye çalışmaya benziyor bu. Harika bir analoji. Düşünsene, cetvelindeki 10 santim, ertesi gün 15 santim oluyor, sonraki gün 5 santime düşüyor. Olgular, yani gerçekler olmadan inşa ettiğimiz her köprü, her yapı eninde sonunda çöker. Çünkü neye referans alacağımızı bilemeyiz. Ve işte o köprüyü tek başımıza inşa edemeyeceğimiz için, gerçeğin de duyulması için bir dinleyiciye ihtiyacı olduğu için, özgürlük hiçbir zaman tek kişilik bir oyun olamaz. Bu da bizi yazarın bahsettiği en üst noktaya, beşinci ve son özgürlük haline getiriyor. Dayanışma. Dayanışma, evet. Yazar dayanışmayı değerlerin değeri olarak adlandırıyor. Sadece başkaları için de geçerli olduğunda bir anlam taşıyor özgürlük. Libertaryanizmin veya sadece serbest piyasaya odaklanmanın getirdiği yalnızlığı çok sert eleştiriyor yazar. İnsanları piyasanın önündeki engeller olarak gören yapıları eleştiriyor. Sürekli bir verimlilik peşinde koşmak, her şeyi nasıl daha hızlı yaparım diye düşünmek bizi asıl amacımızdan uzaklaştırıyor. Neden sorusunu unutup nasıl sorusunun içinde kaybolan bir makineye dönüşüyoruz. Sadece bir körpör oluyoruz yine. Burada Snyder'ın kitabındaki o müthiş hikaye aklıma geldi. Büyük babasının tarlasındaki eski çan hikayesi. Ah, o hikaye çok anlamlıdır. Yazar çocukken o tarlaya gidip o eski devasa çanı bütün gücüyle çalmayı çok severmiş. Şimdi düşünelim, çanı çalmak bireysel bir eylemdir. Kendi ve özgürlüğündür, değil mi? Gidersin ve çalarsın. Evet, tek başına yapıyorsun sonuçta. Ama o çanı döken, ateşlerde eriten, o direğe asan ve nesiller boyu orada kalması için koruyan kocaman bir topluluk vardır. Sen o çanı yalnız çalsan da o ses aslında o topluluğun dayanışması sayesinde yankılanır. Ne kadar güzel bir özet oldu bu. Bütün bu derinlemesine incelemenin temel mesajı da aslında bu çan hikayesinde gizli. Yani özgürlük sadece engellerin kalkması değil. Asla değil. Özgürlük, engellerin kaldırılmasını beklemek değil. Egemenlik, öngörülemezlik, hareketlilik, olgusallık ve en tepede dayanışmayla bu dünyayı aktif bir şekilde kendi ellerimizle inşa etmektir. Harika bir toparlama oldu. Şimdi seni dinleyen kişiye, sana sesleniyorum. Bu bilgiyi hayatında nasıl kullanacaksın?
Bir dahaki sefere birisi sana özgürlükten bahsettiğinde, şu engeli yıktık, bu zinciri kırdık dediğinde, onlara sadece hangi engelleri yıktıklarını sorma, yerine ne inşa ettiklerini sor. Hangi evi, hangi köprüyü kurduklarını sor. Çok doğru. Yıkmak her zaman en kolayıdır. Aynen öyle. Ve tam da bu yüzden kapatırken zihnine şu kışkırtıcı düşünceye bırakmak istiyorum. Eğer özgürlük tek bir insan ömründe hissedilen ama nesiller boyu inşa edilen bir şeyse, şu anda senin verdiğin kararlar 100 yıl sonra doğacak birinin özgürlük patikasını nasıl açıyor ya da tıkıyor olabilir? Kendi geçiş hakkını kullanırken başkaları için hangi yolları asfaltlıyorsun? Çok derin bir soru. Öyle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın, bu patikaları bizimle yürüdüğün için teşekkürler. Merak etmeye ve kendi evini inşa etmeye devam et. Görüşmek üzere.